Dostlar günaydın. Rodos gezimizin ikinci günündeyiz. Bugün Rodin Park'a gideceğim. Yani Rodin Park diyorlar burada. Tarihin ilk milli parklarından biriymiş. Bizanslardan kalma bir park. Oraya gideceğim. Oradan sonra da birkaç tane yine antik eser var. Stadyum falan var. Oralara gitmeye çalışacağım. Saat 4.30'da feribotum var. En geç 3.30'da limanda olmam lazım. O yüzden biraz hızlı gezeceğim. Sabah olmasına rağmen buralar canlanmış. Yine o tarihi kent meydanından geçiyorum. Buralar çok güzel gerçekten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Otobüs durağına geldim. 2 dakikayla kaçırdım. Diğeri de 1 saat yok 45 dakika sonraymış. Beklemeyeceğim, yürüyeceğim. Ama önce tarih stadyumun olduğu yere gidip aynı zamanda Zeus Tapınağı var sanırım orada. Onları görüp oradan yürüyerek Rodin Park'a geçeceğim. Bu biraz yürümek beni yoracak ama bakalım. Tatlı bir şekilde gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi stadyum ve tapınağın olduğu bölgeye geldim. Yürüyerek geldim. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Yani otobüsü bekleyemedim çünkü otobüs saatleri çok kısıtlı ve benim de vaktim kısıtlı. Yürümeyi tercih ettim. İyi de oldu. Hava sıcak ama güzel esiyor buralar. Evet, bakın tapınağın bir tarafı gözüküyor. Şimdi oraya gideceğiz. Giriş ücretini bilmiyorum. Girince öğreneceğiz. Şimdi belli yere kadar yürüdükten sonra sizi böyle toprak yolu alıyor. Zaten buradan insanlar takip ederek yolunuzu bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldim. Bakın antik stadyum burada. Şu en başına gidip oturmak istiyorum. Şurada hemen Odeon var. Yukarıda da tapınak var. Odeon'un ne olduğunu bilmeyenler için öncelikle söyleyeyim. Roma döneminde, antik Yunan'da böyle küçük tiyatroların oynandığı, festivallerin yapıldığı küçük tiyatro gibi bir şey diyebiliriz ya. Yani çok. Şimdi ise antik stadyumun önündeyiz. Burası gerçekten çok önemli. Bizim Ege'mizde de birçok şehirde vardı antik stadyum. Hatta sanırım Germencik'te mi vardı? Aydın tarafında. Yani bizim ülkemizde değer verilmiyor bunlara. Akropoller cidden çok önemli. Burada zamanda gladyatörler dövüştürüyordu, yarış yapılıyordu. Yani halkın eğlendiği yer. Değişik bir dönemde. Dönenmiş daha doğrusu, sanki orada yaşamış gibi konuşuyorum da biraz. Ama hoş, çok hoş. Korumuşlar. Biraz tabi restore etmişler. Şu önde gördüğünüz sıralar VIP sıraları. Bu büyük ihtimalle yukarı doğru gidiyordu, daha tribünleri vardı. Ancak bu kadar yapabildiler diye umuyorum. Romalılar, antik Yunanlar bu civarlarda, özellikle Ege'de çok yaşadıkları için bu tarz eserleri çok yerde görüyoruz. Paris'te bile vardı antik tiyatro. Küçük bir tane. Kimse bilmez. Kimse bilmez demeyeyim de çoğu insan gezmeye geldiğinde daha çok Eyfel'e falan gittiği için onu bilmiyorlar. Onu da yakında videosunu çekerim. Paris'e döndüğümde tabii. Evet, şimdi tarihi stadyumdan ayrılıyoruz. Ama stadyum gerçekten çok büyük. Evet, burası da Odeon. Bunu yeniden yapmışlar, burayı restore etmişler. Evet, Zeus Tapınağı'nın olduğu yere geldik. Geçen sene Atina'da da gitmiştim Zeus Tapınağı'na. Oradaki tabii ki en meşhuru. İşte bu da Zeus Tapınağı. Şimdi Zeus Tapınağı niye önemli? Niye birçok yerde Zeus Tapınağı var? Yunan tarihinde Zeus Tapınağı'na önem verilmiş. Çünkü Zeus Olimpos tanrılarının başı olduğu için ona ithafen her yerde Zeus Tapınakları var, böyle Yunan çağından kalma. Çok büyük gerçekten. Şu an sadece bir kısmı kalmış. Bu büyük ihtimalle devam ediyordu. Bunun en güzel yerini nerede görebiliriz? Bakın. Manzara gerçekten çok güzel. Burada ayrı diğer kalıntılar da var. Ama burada ne olduğu belli değil ki, yazmamışlar. Şu an restorasyon yapıyorlar büyük ihtimalle. Dediğim gibi Atina'daki de aynı boyutlarda, hatta daha büyüktü ve o da restorasyon yapıyorlardı onunla da. Evet. Şu dibine kadar gidip Zeus Tapınağı'nı yakından görebilirsin, ancak bu açıdan daha güzel sanki. Dostlar, şimdi Rodin Park'a geldim. Buraya gireceğim. Bayağı da yoruldum. İçeride biraz dinlenmek istiyorum. Çok güzel yeşillik, şehrin tam ortasında park diyebiliriz buraya.
Evet, parka giriş yapıyoruz. Evet, bakın bir anda araç gürültüsü, şehrin gürültüsü yok oldu. Kendimizi doğaya bırakıyoruz. Şimdi burada su kemerleri varmış. Evet, bulduk bir tanesini. Bu su kemerleri yaklaşık 1500 yıllık Roma döneminden kalma kemerler. Bu parkta en başta dediğim gibi Romalardan kalma bir park. Hatta tarihin ilk milli parklarından olduğu söyleniyor. Roma zamanında da insanlar buraya gelip yürüyüş yapıyormuş. Bu kemer de onlardan biri. Birçok eser görebilirsiniz diyorlar Romalarla ilgili, burada bakalım. Aşağılara inince belki görebiliriz. Evet, şu ileriden ineceğim. Bakın şu su kemeri eski tarihten kalma. Evet, şurada merdiven var. Bakın şu taşların hepsi eski tarihliymiş. Yani şu köprüyü de daha güzel yapabilirlermiş. Çok tehlikeli duruyor. Bakın şu tarihi köprü. Bu da günümüz köprüsü. Tabii böyle bir karşılaştırma yapmak saçma ama yani daha güzel ahşaptan yapabilirlermiş. Çok güvensiz. Balık falan da var. Bakın kocaman. Evet, ben parkı çok sevdim. Parkı beğenmemin asıl sebeplerinden biri de yarım saattir yürüdüğüm için çok terlemiştim. Bu park çok iyi serinletti beni. Ve balıklara bakın. Koca koca balıklar var. Bunları tutup yiyorlar mı acaba? Şu ileride de bir su kemeri var. Gördüğüm parkı da görmüş olduk. Biraz yukarı tarafa gidip hafif dinlenip sonra gitmek istediğim bir yer daha var. Dün uğramıştım ancak açık değildi. Kütüphane vardı. Ahmet Ağa Kütüphanesi. Kütüphaneye de bakalım. Osmanlı'dan kalma eserlerin olduğu bir kütüphane. Arkadaşlar, bu parka mutlaka gelin. Yanınıza yiyecek bir şeyler alıp burada çayın kenarında oturup bir şeyler içebilirsiniz. Çok güzel, çok serin. Hatta Rodos'a geleceğim belli olunca Rodos'a nereye gidilir yazdığımda ilk bu Rodini Park görmüştüm. İyi ki de gelmişim. Parktan kütüphaneye doğru giderken eski kale surlarına dikkat ettim. Onları gördüm. Surlar bayağı bir kalın yalnız. Orada var, bir de iç tarafta biraz daha sur var. Ve şunu gördüm ki bir Osmanlı çeşmesi var burada. Şu Arapça yazılardan anlıyoruz, Osmanlıca yazılardan. Keşke bunları restore edip şey yapsalar, kullansalar. Bakın. Şehrin birçok noktasında su gördük zaten, yani çeşme gördük. Her sokak başına özellikle çok yapmışlar. Bakın, kütüphaneye giderken dikkatimi bir şey çekti. Büyük bir ağaç, etrafında kafeler. Yani eski Türk köylerini andıran bir görüntü. Ve direkt karşısında cami. Caminin yanında da hamam. Osmanlı hamamı. İkisi de ne yazık ki kapalı. Cami de kapalı. Ve burada da bir şadırvan var. Ama ne yazık ki cami kapalı. Bakımsız halde duruyor. Evet. Bir Osmanlı camisi daha, minaresi yıkılmış. Evet, dün kütüphane kapalıydı. Bakalım bugün açık mı? Onlar çok zor. Ben de okuyordum bir aralar da. Evet, Ahmet Ağa Kütüphanesi'ndeyiz. Burada 600 yıllık bir Kur'an-ı Kerim varmış. Evet, aha burası. Bu.
1555 yılından kalma. Evet. Osmanlı'nın o zamanki haritası bakın. Osmanlı yazıları var yine. Rodos'un, pardon, Osmanlı demişim. Arka tarafa gidemiyorum. Burayı kapatmışlar. Bakın şu karşıda bir tane çeşme var. Kütüphane içinde. Kütüphane çok güzel yapmışlar bu arada o zamanlar. 2 tane konak var böyle. Caminin, Süleymaniye Camisi'nin yanında. Şurada Osmanlı'dan kalma taşlar var. Hello. Evet. Hoş bulduk. Siz? Evet. Ha, burada mı yaşıyorsunuz? Burada görevliyiz. Ha, kaç yıldır buradasınız? 1522'den. 7-8 kuşaktır buradasınız. Evet. Çok güzel buralar. Ben çok sevdim burayı. Öyle mi? Evet. Saat Kulesi'ne gittiniz. Gittim. O da buraya ait. Ha, öyle mi? Evet. Onu da mı Osmanlı yapmış? Fethi Paşa. Ha, Fethi Paşa yapmış. Evet. Mutlu musunuz burada? Güzel mi? Ben çok sevdim burayı. Burada doğma büyüme annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, onun için bizim burası şeyimiz, Evet. memleketimiz. Türkiye'ye gidiyor musunuz hiç? Son olarak 80'de gitmiştik. Oo, çok olmuş. Evet. Çünkü İstanbul'da olan kardeşim var. Orada okudu, orada kaldı. İzmir'de de ablamla. Ha. Fethiye yakın buraya. Fethiye'ye gidebilirsiniz. Bizim kökümüz Fethiye'den. Ha, Fethiye'den değil mi? Çok güzel, memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler, iyi tatiller. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, 1500'lerden beri Yaşar Bünü gördüm. Burada görevliymiş. Zaten her şeyi duydunuz. Evet, şu saat kulesinde buraya ait olduğunu öğrendik. O da Fethi Paşa yapmış yani. Artık Rodos gezimiz bitti. Fethiye'ye gidiyoruz. Buradan şu gemiyle Fethiye'ye geçeceğiz. Öncesinde sanırım pasaport kontrolü var. Ondan sonra Rodos'a son kez şu açıdan bakalım. Gerçekten güzel bir şehirdi. Güzel bir adaydı. Ben çok sevdim. Güzel bir adaydı. Ben çok sevdim. Yani birçok eserimiz var. Fırsat bulursanız mutlaka gelin derim. Şimdi şu pasaport şeyini halledelim bakalım. Evet, artık Fethiye'ye gidiyoruz.